AKP'nin başı İstanbul Sözleşmesi'nden kendi keyfine göre çekildikten sonra mesela adamın bir tanesi artık karımı rahatça öldürebilir miyim diye soruyor avukatına. Zihniyeti göstermek açısından çok önemli bir açıklama bu. Tabii ki uygulama kadınlar aleyhine gelişiyor. Şimdi 6284 sayılı yasanın verdiği biraz önce söylediğim geri durma veya uzaklaştırma emirlerinin uygulanması ile ilgili sadece İstanbul Barosu'nun verdiği bir takım istatistikler var, raporları var. Oradan bir iki rakam okuyacağım size. 2019 yılında 13.795 başvuru oluyor İstanbul Barosu'na. Bunun 12.101'ini kadınlar teşkil ediyor bu rakamın. 12.101 kadından 2.842'si doğrudan doğruya 6.284 uygulaması talebiyle gidiyorlar. Yani kadınlar bunun farkındalar. Bu sözleşmenin farkındalar. 2020 yılında 11.223 başvuru oluyor. Bunun 9.394'ü kadın, 2.397 kadın doğrudan 6.284 uygulaması istiyor. Gelelim 2022 yılına, hepsini birden size söylemeyeyim sıkmamak için. İlk 10 ayında 2022'nin 8.743'ünün kadın olduğu 10.665 başvuru oluyor. Bunun 2094'ü de doğrudan 6.284 uygulaması istiyor. Şimdi bu kadınlar bunları istiyorlar. 6.284'ün uygulaması da mahkemeden mahkemeye değişiyor. Bir uygulama birliği yok. Mesela birçok avukat başvururken 6.284 sayılı yasanın kadınlara tanıdığı hakların birçoğunu talep ediyor dilekçesinde. Nafaka talep edebiliyor, çocuğun velayetini talep ediyor, uzaklaştırma kararı istiyor, bazen kimliğinin değiştirilmesini istiyor, adresin gizlenmesini istiyor. Şimdi bunu o kadar baştan sağma yapıyorlar ki adres gizlenmesi işini adam bilgisayarı falan biliyorsa 2 dakikada çocuğun gittiği okulu da buluyor. Okul aracılığıyla kadının evini de buluyor. Gidiyor evini basıyor, orada istediğini yapıyor. Uzaklaştırma kararına rağmen birçok kadın öldürülüyor. Gazetelerde görüyoruz, okuyoruz. Uzaklaştırma kararı kadının çantasından çıkıyor, öldürülen kadının. Dolayısıyla bir takım yargıçlar 6 aya kadar bu karar verilebileceği, yani 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı verilebileceği halde bir takım yargıçlar 1 ay veriyorlar. Hatta 15 gün verenler bile var. 15 gün verdiğiniz zaman uzaklaştırma kararı verdiğiniz, aleyhine karar verdiğiniz kişiye bunu bildirmeniz gerekiyor, tebliğ etmeniz gerekiyor. Adamın adresini bulup da onu tebliğ edince kadar 15 gün geçiyor zaten. Arkasında hadi bir daha başvuracaksınız. Sonra o istenenlerin hepsini kopyala yapıştır üslubuyla karar verdiği için birçok hakim göz ardı ediyorlar. Oysa her olay çok özeldir. Ve hukukun en önemli kurallarından bir tanesi de, evet genel kurallar koyarsınız, evet yasaları koyarsınız ama her olay çok özeldir ve her olaya o yasanın nasıl uygulanacağına karar vermeniz gerekir. Genel olarak kafadan böyle baştan sağma olarak yapıyor. Uzaklaştırma kararı veriyor. Burada nafaka isteği var, burada çocuğun velayetini isteği var, burada belki adresin gizlenmesi isteği var. Kimlik değiştirme işlemlerinde de en korkunç olay kadının kimliği değiştiriliyor. Bunu sadece kadın kimsenin bilmemesi gerekiyor bunu. Fakat ondan sonra kadın nafaka alıyorsa ve nafakası belirli bir bankaya yatıyorsa Ayşe hiç bilmez adına yatıyor. Fakat kadın adını Aysel çok bilir diye değiştirmiş. Bankadaki parayı çekemiyor. Nafakayı alamıyor. Yani bunun teknik tarafını da düzeltmeleri gerekiyordu. Ama yapmıyorlar. UYAP diye bir sisteme geçtiler mesela avukatlar için. Tamam, çok kolay bir uygulama. Yani avukatlar için rahat bir uygulama. Oturduğunuz yerden, evinizden dava açabiliyorsunuz. Ama bunu hiç kimseye öğretmeden, göstermeden doğrudan doğruya geçti. Peki o sırada diyelim ki 80 yaşında bir avukat, belki bilgisayarı da yok. Biz mahkemeye gidip dava açıyorduk. Buna alışmışız. Herkes bilgisayar sahibi olmak zorunda değil ki. Yahut bir e-devlet sistemine geçtiler. Sağlık sistemini tamamen bilgisayardan takip edeceksin dediler.
Peki köyde yaşayan kadının bilgisayardan nasıl haberi olacak? Nasıl yapacak bunu? Eğitmeden, göstermeden, gerekli aracı gereci vermeden böyle ben yaptım oldu sistemi var. Bu da ne kadar samimiyetsiz yaptıklarını gösteriyor işlemleri. 6284'ün uygulaması da aynen böyle oldu. Bir elektronik kelepçe hikayesi çıkarttılar. Şimdi bu elektronik kelepçe adamın dolaştığı yerleri gösteriyor sözüm ona. Ama sonra dediler ki vallahi herkese yetecek kadar elektronik kelepçemiz yok, kusura bakmayın. Biz işte aklımıza kim gelirse ona takacağız, onun dışındakileri takmıyoruz. Sonra koruma kararı var, uzaklaştırma kararı var, yaklaşmama kararı var. Ama adam buna rağmen cebine tabancayı koyuyor, gidiyor takır takır kadını öldürüyor. Kadının bütün ailesini tarayabiliyor. 6284 sayılı yasayı doğru dürüst Türkiye'de uygulanmamakta. Çok ender. Şimdi bütün yargıçları da suçlamayayım. Biraz ayıp olur. Gerçekten yargıç olan yargıçlar da var. Gerçekten insan hayatına değer veren yargıçlar da var. Gerçekten bunu uygulayan yargıçlar da var. Ama ne yazık ki bir uygulama birliği söz konusu değil. Her yargıç kendi kafasına göre bir iş yapıyor. Mesela kadının evdeki eşyalarını almak meselesi. Bir tanesi diyor ki eşyaları teker teker sayacağım. Ben unuturum. Ayakkabımın sağ tekini aldım da sol tekini unuttum. Ama Bakırköy'deki bir yargıç kadının eşyaları dediğin zaman tamam diyor, hepsini birden gidip almana izin veriyor. Dolayısıyla ama İstanbul'daki bir yargıç, Çağlayan'daki bir yargıç teker teker sayacaksın diyor. Teker teker bu kadını zora sokmak, kanunun uygulanmasını neredeyse imkansız kılacak bütün koşulları yaratmak anlamına geliyor. Onun için yargıçlardan ricamız kendi önlerine konan dilekçeyi zahmet edip okusunlar. Kopyala yapıştır gibi bir karar vermesinler. Orada yapılan, istenilen talepleri olduğu gibi yerine getirsinler. Çünkü bu kadının hayatını korumakla ilgilidir. Bu arada sayın yargıçlarımız, kadınlar da insandır. Kadın yargıçlarımıza da hitap ediyorum. Siz de insansınız. Sizin de hayatınızın korunma değeri vardır. Kadınların da hayatının korunması gerekir. O nedenle insan hayatı en kutsaldır. Onun korunması her şeyden önemlidir. Onu sizin görevinizde bizlerin, kadınların, insanların, çocukların hayatlarını korumak, ataerkile bunu peşkeş çekmemektir. Onun için önünüze konulan dilekçeleri zahmet edip okuyun diyorum.